Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Akatsuki güç sarması ile karşınızdayım. Bu videoyu izleyenlerden yani sizlerden sadece tek bir ricam var. Bu videodaki sarma şimdiye kadarki gördüğünüz bütün Akatsuki sarmalarından çok daha farklı. Genelde insanlar hep bir ortak sarması oluyor ve bu sarmaların dışındaki sarmaları çok hatalı buluyorlar. Örnek vermek gerekirse Demon Slayer animesindeki haşra güç sarmaları gibi. Ben hangi karakteri neden hangi sıraya koyduğundan da bahsedeceğim. Sıralamaya geçmeden önce son uyarımı da yapayım. Sıralamadaki karakterlerin hepsi Akatsuki hallerine göre, yani Jubito veya beyaz maskeli Obito sıralamada yok. Karin'in Gedomasu'yu yıkan hali yok. Aynı şekilde Juzo, Yahiko ve Orochimaru'nun Akatsuki hali hakkında çok fazla bir şey bilmediğimiz için bu üçünü de sıralamaya almadım. Savaşsalar kim kazanır sıralaması değil, güç sarması bu. Ona göre değerlendirin. 14. sırada Karin var. Gedomasu'yu yıkan hali değil, Akatsuki'deki hali bu sarmada. Bu halinde de çok da güçlü değil. 13. sırada Zetsu var. Zetsu'nun yanlış söyledim, Bleach'takiyle karıştırdım. Yamato'yu veya Obito'yu kontrol eden hali değil, kendi halini koydum. Bu haliyle Matermi'ye baskın yapmıştı. Zetsu'nun doğru düzgün bir hasar kaynağı olsaydı Hida'nın önüne koyabilirdim belki de. Hızı zaten fena değil. 12. sırada Hidan var. Genelde insanlar Hidan'ın çok güçlü olduğunu iddia ediyor. Ancak Hidan Akatsuki'deki en düşük statlara ve en düşük savaş becerilerine sahip olan karakter. Diğer Akatsuki üyeleri hep Kage'lerle ve Kage seviyesindeki karakterlerle savaşırken Hidan bir Jounin olan Asuma Reis ile savaşabildi ve Shikamaru'ya yenildi. Evet, Shikamaru güçsüz bir karakter değil, ancak o savaştaki hali de çok da güçlü değildi. Varark hali veya yetişkin hali olsa Hidan'dan güçlüdür zaten. Ancak oradaki 16 yaşındaki Shikamaru Hidan'dan güçlü değildi. Sadece zekası sayesinde Hidan'ı yenmeyi başardı. Bir de Hidan biraz fazla yavaş bir karakter. Yavaş olduğu için birçok karakterden Speed Blitz yiyerek yenilebilir. Yani Asuma biraz daha hızlı bir karakter olsaydı Hidan'ı yenebilirmiş. Bir de Hidan uçabilen karakterlere karşı pek bir şey yapamaz. 11. sırada Suigetsu var. Suigetsu, Zabuza ve Juzo ile aynı kılıcı kullanıyor. Kılıcın adı yanlış hatırlamıyorsam Kubiriki Bocho'ydu. Bir de Suigetsu kendisini su yapabiliyor. Bu sayede birçok saldırıdan kurtulabilir. Raikage'nin adamlarıyla kılıç çarpıştırdı bir de. 10. sırada Chugo var. Chugo doğa çakrasını kullanabiliyor. Jugo Suigetsu'dan daha güçlüdür diye düşünüyorum. Yerleri değişebilir. 9. sırada Konan var. Şu anda çok şaşırıyorsunuz biliyorum. Konan işte Obito ile savaştı. Daha iyi bir sırada olmalı diyorsunuz. Öncelikle Konan'ın gücünü savunacaksanız o savaşı göstermez doğru olmaz. Çünkü Konan hem önceden hazırlık yapmıştı hem de Obito'nun amacı Konan'ı öldürmek değil, ondan Rinnegan'ın yerini öğrenmekti. Hani olur da beni öldürme, ben sana Rinnegan yerini söyleyeyim der ya. İşte belki öyle der diyerekten hemen öldürmüyor. Zaten istese direkt arkasına ışınıp öldürebilirdi. Aynı şekilde Obito mangada Konan için benim seviyemin çok altında birisi diyor. Animede de aynısını diyor muydu hatırlamıyorum. Bir de databook statlarına göre en düşük statlar Hidan ve Konan'da. Aynı şekilde Nagato Konan için savaş sonrası yorulmuş Naruto'ya rakip olamayacağını söylüyor. Bir de Base Jiraiya Konan'a üstünlük kuruyor. Maalesef ki Konan o kadar da güçlü bir karakter değil. Ben de kendisini çok severim ama gücü abartılıyor. 8. sırada Sasori var. Sasori bir bölüm açıklamasında söyleyene göre Sakura'yı kendisine rakip olarak görüyormuş. Maalesef ki bu bilgiden dolayı karakter biraz zayıf duruyor. Çünkü Sakura'nın oradaki hali çok da güçlü değildi. En azından Varark haline göre çok güçlü değil. Ancak sonunda bilerek kaybediyor Sasori. Bir de şu da var.
Sasuke'nin çoğu gücü zehir ile alakalı ve Sakura o zehrin panserini bulmuş birisi. Konan'ın kanıtları Sasuke kuklalarını delebilir. Bu nedenle Konan'ın Sasuke'yi yenmesi mümkün ama ben yener yenmese göre yapmadım bu sıralamayı. Zaten güç sıralaması dediğin yener yenmese göre değil de karakterlerin sahip oldukları statlara, savaş başarılarına ve haklarında söylenen databook ve karakter sözlerine göre yapılır. Şimdi Sasuke bir ülkeyi fethetmiş birisi, Konan'ın bunu yapabilmesi de pek de mümkün değil. O yüzden ben Sasuke'yi Konan'ın önüne koyuyorum. 7. sırada Kakuzu var. Kakuzu da Kakashi ile savaştı ve onu savaşta zorladı. Kakashi'nin o zamanlarki halini zorluyor tabi. 6. sırada Deidara var. Deidara Sasuke için benden güçlü dedi. Ancak orada Kakashi'yi Sasuke'nin yanına yollamak istediği için böyle dediğini düşünüyorum. Zaten Deidara 2 kuyruklu Naruto'yu yenebilir. Kakashi de Sasuke'nin çok güçlü olduğunu duyup onunla savaşmaya giderse ben bu Naruto'yu yenip 9 kuyrukluyu ele geçiririm demiştir. Bir de zaten Deidara 3 Tomoe Sharingan'lı Sasuke'yi bir savaşta zorlamayı başardı. Hatta az daha öldürüyordu. Kakuzu ile savaşan Kakashi 3 Tomoe Sharingan'lı Heavy Sasuke'den güçlü değil. Bu nedenle ben Deidara'yı Kakuzu'nun önüne koyuyorum. 5. sırada Mangekyo Sharingan'lı Sasuke var. Sasuke'nin Akatsuki hali bu. Prime olsa direkt 1. sırada oluruz zaten. Bir de Databook'ta Mangekyo Sharingan Sasuke ve Sage Naruto'nun eşit olduğu bilgisi veriliyor. Yani Sasuke de zayıflamış Tendo Pain'i yenebilir. Bir de Sasuke'nin Kage Summit arkındaki hali de Mangekyo Sharingan'lı ve Tobi için çalışıyor. Yani Killer Bee ile olan savaşındaki hali değil de Danzo ile olan savaşındaki hali sıralamaya koydum. Şimdi mangada Naruto Danzo'yu öldüren Sasuke için Kyuubi'nin gücü olmadan onu yenemem diyor. Buradan Kage Summit ark Sasuke büyüktür Sage Naruto, Sage Naruto eşittir Mangekyo Sasuke, Killer Bee savaşındaki hali, o da eşittir zayıflatılmış Pain sonucu çıkıyor. Yani Sasuke'nin Danzo'yu yenen hali Pain'i de yenebilir. Tabii Pain'de bir sürü Rinnegan yeteneği var. Bu yeteneklerden dolayı Pain büyüktür Mangekyo Sasuke aldım. Zaten Danzo'yu zar zor yeniyor. 4. sırada Fuchsia Tsunade var. Tsunade'nin Fuchsia hali Killer Bee ve 7. Kapugai ile savaşıyor. Aynı şekilde Kisame Fuchsia formundayken Sage Naruto'dan güçlü. Yani Pain de Sage Naruto ile denk dövüştüğü için Fuchsia Tsunade büyüktür Pain denilebilir. Ama Databook'ta Pain için Akatsuki'deki herkes ondan korkuyor. Onun emirlerini dinliyor. O yenilmez gibi ifadeler kullanıldığından dolayı ben Pain'i Kisame'nin önüne koyuyorum. Önceden bir videomda Kisame büyüktür Pain almıştım. O zamanlar sebebini çok da açıklamamıştım. Yine de sebebini merak edenler için ekrana sebeplerini koyarım. Savaşsalar Chibaku Tensei'den dolayı Pain kazanır gibi. Yani Rinnegan yeteneklerinden dolayı Pain'i Kisame'nin önüne koyuyorum. Bir de Databook'ta söylenen sözlerden dolayı. 3. sırada Pain var. Mangada Sage Mode Naruto ve Pain için onların gücü eşit ifadesi kullanılıyor. Tabi bu ifade kullanıldığı zaman Pain zayıflamıştı. Çünkü geriye sadece bir Pain kaldıydı. Ve önceden Konoha Shinatensei attığı için çakrası azaldı. O savaştaki Sage Naruto Itachi'den güçlü değil. Yani Itachi büyüktür Sage Naruto eşittir zayıflamış Pain oluyor. 2. sırada Tobi var veya turuncu maskeli Obito. Siz artık nasıl hitap etmek istiyorsanız öyle söyleyin. Tobi için Akatsuki'deki en güçlü dendi diyebiliyorum. Narutopedia'da denmişti galiba. Ancak ben Tobi'nin Itachi'den güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bunu Itachi kısmına geldiğimde de anlatırım. Tobi'nin Pain'den güçlü olmadığını düşünenler çok fazla. Ancak Tobi kesinlikle Pain'den güçlü. Bunu sizlere şöyle anlatayım. Pain Sage Mode Naruto'nun rakibi, Tobi ise KCM1 Naruto'nun rakibi. Bizler birçok kez Kurama Chakra Mode Naruto'nun Tobi'yi yenebileceği söylendi. Ayrıca mangada Naruto KCM1 halinin Sage halinden güçlü olduğunu söylüyor. Yani öncekinden güçlü dedi. Yani KCM1 Naruto büyüktür Tobi, büyüktür Pain
Pain de büyük eşit Sage Naruto oluyor. Hatta direkt Pain büyüktür Sage Naruto oluyor. Orada sadece geriye kalan bir tane Pain Sage Naruto'ya denk oluyordu. Bir de Pain'e bu görevleri veren kişi Tobi. Savaşçılar Tobi sadece Kamui'yi kullanarak bile Pain'i yenebilir. Bütün Pain'leri Kamui ile farklı boyuta alıp hepsini yenmesi mümkün. Birinci sırada Itachi var. Itachi'nin Edo halindeyken sahip olduğu yetenekler yaşayan halinde de vardır. Sadece yaşayan halinin ciddi bir savaşını görmedik. Tobiraman'ın sözlerinden karakterlerin Edo hallerinin yaşayan hallerinden zayıf olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu bilgiye göre Alive Itachi büyüktür Edo Itachi güç olarak, ancak Itachi'nin yaşayan halindeyken hasta olduğunu ve gözlerinin körleştiğini de düşünürsek savaşçılar Edo Itachi kazanır. Ben güç sıralaması yaptığım için güç olarak konuşacağım. Izanami'yi Edo halindeyken kullandı. Ancak bunu yaşayan halinde de kullanabilir. Itachi'nin tam performansını Kabuto ile olan savaşını gördük. Kabuto ile savaşan hali de Edo haliydi. Şimdi Itachi Sage Mode Naruto'dan güçlü. Sage Mode Naruto'da Pain ile denk dövüştü. Yani Itachi büyüktür Sage Naruto, o da denktir Tendo Pain alınabilir. Novelde Obito Itachi'yi değerli bir rakip olarak görüyor. Itachi Obito'nun planın gerçekleşmesine engel olan birisiydi. Bu birçok kez söylenmiş bir şey. Obito Itachi'nin kendisini öldürebileceğini belirtiyor. Bu arada burada bahsettiğim Obito, Chubito veya beyaz maskeli Obito değil, turuncu maskeli Obito. Yani Tobi. Chubito ve beyaz maskeli Obito zaten Itachi'den güçlü. Şimdi bazı arkadaşlar sözümü yanlış anlayıp yorumlarda Chubito'dan bahsederler diyerekten bunu da söyleyeyim dedim. KCM1 Naruto'nun Tobi'yi yenebilecek kadar güçlü olduğu söylendi. 3 Tomei Sharingan'lı Edo Itachi de KCM1 Naruto ile Taijutsu'da eşit dövüştüler. Yetenek kullansalar da durum çok da değişmezdi. Itachi de Mangekyo Sharingan geçip Sono, Amaterasu bu tarz yetenekleri kullanabilir. Sonuç olarak Alive Itachi büyük eşit Edo Itachi büyüktür KCM1 Naruto eşittir 3 Tomei ile Edo Itachi büyüktür turuncu maskeli Obito oluyor. Dediğim gibi yaşayan Itachi de Edo Itachi'nin kullandığı yeteneklere ve güçlere sahip. Sadece hastalık ve körlük var. O da hastalığını ve körlüğün de çok da ilerlemediği bir halinin Tobi ile savaştığını düşünürsek büyük bir ihtimalle Itachi kazanır. Yani Sasuke ile savaşan hali değil de OG Naruto'daki halini Prime olarak alabiliriz. Arada 2,5 yıllık bir fark var. Benim sıralamam bu şekildeydi. Yorumlarda katılmadığınız yerler yazınız, tartışırız. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni Naruto videolarından haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.